Bu yılın başlarında Los Angeles, kent tarihinin en büyük yangınlarına sahne olmuş, geniş çaplı yıkıma yol açmış ve çok sayıda insanın hayatına mal olmuştur. Kuzey Amerika'daki orman yangınları kötüleşmeye devam ettikçe daha da korkutucu hale gelen bir suç olan kundakçılık da dahil olmak üzere bir dizi potansiyel açıklama önerildi. Kundakçılar, beğenilen Firebook podcastinden esinlenen yeni sınırlı dizi Smoke'un Kötü Adamları. Dizi kurgusal, ancak bunun sizi caydırmasına izin vermeyin. Burada tasvir edilen sürükleyici senaryolardan bazıları sizi ölümüne korkutabilir. Evet, koca bir binayı ateşe vermek bu kadar kolay. Gerçeklik açısından, Mystic River ve Shooter Island'ın roman versiyonlarının yazarı olan yaratıcı Dennis Lehane'nin gerçek olaylardan esinlenmiş olması da yardımcı oluyor. Büyük isimlerden oluşan oyuncu kadrosu da Lehane'nin sözlerini sayfalardan çıkarıyor. Smoke, bir TV şovunun kahramanı olmanın ne anlama geldiği kavramıyla etkili bir şekilde oynayarak birçok suç dizisinin üzerine çıkıyor. Ve Taron Egerton ateşli bir başrol oyuncusu, karakterine katlanamadığınız zamanlarda bile güvenilir bir güç gösterisi yapıyor. Dave kutluyor, Dave. Duman, eski bir itfaiyeci olan Dave'in yerel departmanın baş kundaklama araştırmacısı olarak yükseldiği Kuzeybatı Pasifik'te geçiyor. Ardından patronu Harvey, yalnız araştırmacıya istese de istemese de yeni bir ortak atar. Bir dizi kolluk kuvveti arasında mekik dokuduktan sonra kendini yangın soruşturmalarında bulan Michelle bu yeni ortağa dahil olur. Aynı zamanda doğrudan bir rapor olan, faydaları olan arkadaşı ile bağlantılı olabilir. Michelle ile otel odalarına kaçmadığı zamanlarda Steven departmandaki statüsüyle hava atar, ancak bunu bir noktada Michelle'yi tehdit etmek için de kullanır. Steven, hamlelerini asla tahmin edemeyeceğiniz adi bir joker karakter. Bir de tam bir Amerikan aile babası gibi görünen Dave var. Karısı Ashley bir kütüphaneci ve ergenlik çağındaki oğlu Emmet üvey babasına karşı soğuk davranıyor. Görünüşte çekici olan Dave neden ısınmasın? Smoke'un güçlü yanlarından biri de burada yatıyor. Her bölüm bu giderek karanlıklaşan adamın başka bir katmanını ortaya çıkarıyor. Belki de serbest dolaşan iki seri kundakçıyı yakalamak için tekrar mücadele eden bu pek de başarılı olmayan dedektifle ilgili gerçekten bir şeyler kokuyordur. Lehane'nin Dave'in narsisizmini ortaya çıkardığı durumlar çok komik. Bencil budala, bir noktada deneyimleri hakkında bir kitap yazmaya başlamak gibi parlak bir fikre kapılıyor ve itfaiyeci adayları için ego artırıcı eğitim seminerleri düzenlemek için gerçek dedektiflik işlerinden vazgeçmeyi seviyor. Dave'in ortağı Michelle, Dave'in şüpheli karakterini fark etmeye başlar ve kısa süre sonra kendisini, resmi kundaklama soruşturmasının yanı sıra Dave'in faaliyetleriyle ilgili gizli bir DEA soruşturması yürütürken bulur. Ki kundakçının hikayesi. Apple'ın Smoke için hazırladığı tanıtım materyalleri, Chicago Fire ve 911, Lone Star gibi dizileri çağrıştıran bir network TV havası taşıyor. Ancak tüm bunları dikkate almayın. Asla vazgeçmeyen sert bir TVA malzemesi. Edgerton'un bir başka keskin Apple TV mini dizisi için Oscar adayı Kinnear ile bir araya gelmesiyle Blackbeard'ün yeniden buluşmasını görmek çok güzel. Ancak bu, her bölümde izleyicilerin endişelerini artıran birkaç yardımcı rolden sadece biri. Seri kundakçılardan birinin fast food çalışanı Fred'de olduğu ortaya çıkıyor, boş zamanlarını ateşli bir arzuyu tatmin ederek geçiren ürpertici bir içe kapanık. Fred'in kimliği oldukça erken ortaya çıkıyor, ancak Duman izleyicileri ikinci yangın çıkaran suçlu olarak kimin gerçek yüzünü göstereceği konusunda tahmin yürütmeye devam ediyor. İzleyicilerin en önemli soruları yanıtlandığında bile, uzaktan kumandayı bırakmaya gerek kalmıyor. Emmy ödüllü John Leguizamo diziye oldukça geç bir giriş yapıyor ve Brownie yerlisinin kocaman sırıtışı beklemeye değer. Leguizamo, izlemesi çoğu zaman zor olan karanlık bir mini diziyi aydınlatmaya yardımcı oluyor. Ancak alevleri sindirebilirseniz, ortaya çıkan sonuç çok güçlü. Smoke, 27 Haziran 2025 Cuma günü Apple TV'de yayınlanmaya başlayacak.